Merhabalar sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir, umarım keyifler yerindedir. Bu açılımda aklınızdaki kişiye birkaç soru soracağız. Onun için siz ne ifade ediyorsunuz? Yani onun gözünde siz nesiniz, kimsiniz? Neden iletişime geçmiyor ya da iletişime geçse bile neden bir şeyler hep olumsuz ilerliyor? Yakın gelecekte sizleri neler bekliyor? Birlikte buna bakacağız. Siz destenizi seçin. İki ayrı deste hazırladım. İkisi de klasik tarot destesi. Şu şekilde göstereyim. Biri renkli, biri renksiz. Odaklanın ve destenizi seçin. Yalnız unutmayın, genel bir açılım olduğunu, kişiye özel bir açılım değil. Bu yüzden diğer desteden de faydalanma, onunla da uyumlanma şansınız olabilir ya da destenizde tamamen uyumlanamayabilirsiniz. Bu çok normal. Ayrıca bu kanalda olumlu olumsuz her şey veriliyor arkadaşlar. Yani ben gerçekleri duymak istiyorum. Olumsuz da olsa gerçek neyse ben onu öğrenmek istiyorum diyorsanız doğru yerdesiniz. Şimdi ben birinci destemle başlayayım. Sizi çok da fazla bekletmeyeyim arkadaşlar. İlk sorumuzla başlayalım. Aklınızdaki kişi için ne ifade ediyorsunuz? Şu an bizi izleyenler, etkileşim kuranlar için, aklınızdaki kişi için siz ne ifade ediyorsunuz? Onun gözünde siz nesiniz, yeriniz ne? Onun gözünde kimsin? Onun için ne ifade ediyorsun? Aklındaki kişi için sen ne ifade ediyorsun? Bakalım sizi nasıl görüyormuş, bakalım. Bu arada bu destem yeni arkadaşlar. Şu an ilk bakımımı sizinle gerçekleştiriyorum ve çok hoşuma gitti deste. Çok beğendim. Aklınızdaki kişi için siz ne ifade ediyorsunuz onun gözünde? Bakalım. Ekstra tabii kartlar da seçebilirim duruma göre. Çok tatlılar değil mi? Çok güzel desteler. Aşık oluyorum ben kartlara. Bu arada yeni bir tarot destesi üzerinde çalışıyorum ve tasarım yapıyorum yani. Belki onu da size gösteririm. Şimdi arkadaşlar, aklınızdaki kişinin gözünde siz para özellikle üst üste geldi. Yani tılsım üst üste geldi. Bu da sizin çok mantıklı, adımlarını sağlam atan, böyle lay lay lom hareket etmeyen, kendini bilen, sadece kendini düşünmeyen, çevresini de düşünen, gayet olgun ve sorumluluk sahibi biri olduğunuzu söylüyor. Burada bu kişi sizi çok böyle nasıl söyleyeyim, karakter olarak sağlam biri olarak görüyor. Yani siz denge sahibi bir insansınız öncelikle. Denge sahibi nedir? Orantılı hareket eder. Mantığı da aşkı da orantılı kullanır. Hayatı hep bir denge içinde sürsün ister ve bu yönde adımlar atar. Eylemlerinde bir orantılılık vardır ve daha çok aslında ondan böyle anormal bir şeyler bekleyemezsiniz. Yani bu kişi diyor ki o neyse odur ve o gereken adımı atar, dengede hareket eder. Ondan böyle anormal bir şey beklemem mümkün değil. Yani kendini belli eden, net olan bir insandır. Ve siz hep hayat akışınızda belki de genel olarak bu denge kavramı üzerine kuruyor olabilirsiniz hayatınızda. Yani mesela alma verme, yani karşı taraf bir adım atıyorsa ben de bir adım atayım. Ben bir adım atıyorsam karşı taraf da bir adım atsın. Gereken neyse bunu yapalım. Hayatımız dengede gitsin. Yani karman çorman, kavgalı gürültü, böyle işte önümüzü görmeden ilerleme gibi bir kavram sizde yok. Bu kişi sizi bu şekilde görüyor. Tılsım dokuzlusuyla birlikte belki işiniz gücünüz yerinde, özellikle tılsım kraliçesi de öyle. Yani işiniz gücünüz, belki paranız, maddi konumunuz yerinde olabilir. Hatta bu kişi sizi kendinden daha üst levelde görüyor olabilir. Yani tam olarak böyle ulaşılmaz, böyle tam olarak elde edilemez ya da sizin için çaba sarf edilmeli veya sizin konumunuz işte maddi anlamda, iş kariyer anlamında üstün olabilir. Veyahut da tavırlarınız o kadar olgun ve o kadar normal, yani o kadar dengeli ve düzenli hareket ediyorsunuzdur ki karşıdaki insanlar sizi auranız, o duruşunuz, o tavrınız sebebiyle kendilerinden bir tık üstün görüyor olabilirler. Yani sizin yanınıza yakışmaları gerekiyormuş gibi, anlatabiliyor muyum? Bu kişi diyor ki o, şöyle tılsım kraliçesini de yanıma alayım. O işini gücünü yapan, her türlü konuda emek sarf eden, zaten burada tılsım dokuzlusu emektir. Yani çok fazla emek sarf eden, çok fazla didinen, uğraşan biri. Hatta siz bu kişi için bile çok fazla çaba sarf etmiş olabilirsiniz. Yani aranızdaki iletişim kaç zamanlık olursa olsun, burada aslında çoğunuz için belki de aylar ve yıllar bile var olabilir tanışıklık olarak. Ama bu kişi diyor ki yani az bir zaman dilimi bile olsa o kadar çok emek harcadı ki
Çok fazla emek harcadı ve siz aslında harcadığınız emeğin karşılığını beklemişsiniz. Ve burada belki de işte kiminiz uzun süredir bekliyor ya da uzun süredir işte beklediniz bu durumu. Ve siz adalet arayışında olan birisiniz. Adalet kavramı sizde çok güçlü. Yani hak eden hak ettiğini almalı. Herkes doğru düzgün davranmalı. Yani bu hem ahlaki olarak hem davranış olarak atıyorum bir ilişkide aldatılmamalı insan ya da aldatmamalı. İşte sadakat, sevgi, saygı veya hayatın her alanında çok adil bir insan olabilirsiniz. Onun gözünde siz adilsiniz. Ve karşıdan da bunu bekliyorsunuz. Bakın görüyor musunuz? Denge, adalet bunlar hep şeydir ya, hayat akışında olması gerektiği gibi davranmak, olumsuz bir şey üretmemek, yapmamak, gereken adımı atmak, özverili olmak, gerekirse ödün vermek. Zaten tılsım dokuzlusu ve tılsım kraliçesiyle hani ödün veren, çok fazla çaba harcayan bir birey olarak da çıkıyorsunuz burada. Ve kılıç dokuzlusu. Bu kişi diyor ki o çok güçlü bir karakter olabilir. Yani çok çaba sarf eder, her şey için uğraşır, tüm olumsuzlukları aşmak için çaba sarf eder, sonsuz verir kendisinden ve asla yıkılmaz bir yapıda görüyor sizi mesela. Hani belki dışarıdan bakıldığında çok böyle yılmaz, yıkılmaz, hep güçlü, sağlam duran bir yapınız olabilir. Ama diyor ki içten içe o çok kırılgan aslında. Yani hep kendi dünyasında, kendiyle baş başa kaldığında çok fazla üzülen, çok fazla kırılan ve sorunları, problemleri aslında kendi içinde çözmeye çalışırken çok fazla sıkıntı yaşayan birisi. Ben bunu biliyorum diyor. Yani o belki ekstra konularda da olabilir ama benimle ilgili de böyle çok dik duran bir yapısı olsa bile, sanki eğilmez yıkılmaz işte etkilenmez gibi görünse bile, benimle ilgili ya da herhangi bir konuyla ilgili içten içe kendini yiyip bitiren, belki uykularından olan, belki geceleri uyuyamayan bir hale sürüklenen, böyle daha kırılgan ve naif bir yapısı da var aslında. Çok düşünceli, çok düşünen bir insan o. Fakat işte bunu dışarıya belki yansıtmıyor olabilirsiniz. Ama sizin, evet, aslında şöyle bir şey de var, bakın sizi çok duygusal görmüyor. Yani duygularınızla değil, daha çok mantığınızla belki de hareket ediyor olabilirsiniz. Onun gözünde böyle. Yani çok duygu gösteren birisi değil. Duygularını çok belli etmez. Biraz soğuk da görünebilir ama şurada çıkan bu kart o, ne kadar soğuk görünürse görürsün, ne kadar duygusuz görünürse görürsün ya da katı olursa olsun veya mantığı ne kadar ön planda olursa olsun, günün sonunda kendiyle baş başa kaldığında kendini yiyip bitirdiğini ve bütün sorunları dert sıkıntı edip böyle kahrolduğunu biliyorum ben diyor. Hatta sizin onunla olan ilişkinizde de böyle bir düşünceye sahip. Ama siz yani genel olarak zaten bu ilişkiye gereken her şeyi fazlasıyla vermişsiniz. Hani fazlasıyla. Yani kendinizden bile ödün vermişsiniz. Burada ben öyle görüyorum. Yani çoğu zaman bunu yapmışsınız. Şimdi sizi bu şekilde görmüş bu kişi. Onun gözünde siz busunuz. Ve burada çok fazla duygu çıkmadı farkındaysanız. Peki. Şöyle bakalım. Şimdi sizin evet bu şekilde görüyor ama acaba duygusal anlamda bir şey hissediyor mu? Onu bir merak ettim. Birkaç kart açacağım. Yani duygusal anlamda bir düşüncesi var mı sizinle ilgili? Bir de ona bakalım. Şimdi şöyle. Bu kişi diyor ki ben biraz böyle şeyim yani, bu kişi sizden zıt, yani sizin zıttınız. Bu kişi daha böyle anlık düşünüp anlık hareket eden, heyecan arayan, böyle hep hareket peşinde, hep bir eylem, heyecan peşinde olan birisi olabilir. Anlık böyle duygularıyla hareket ediyor olabilir. Burada kılıç üçlüsü aldatma, yalan, yasak aşkı verir. Yani bu kişi sizinle olan ilişkisinde tamamen size bağlı kalmamış. Zaten en başta da duygu çıkmamıştı ve burada size karşı bir bağlılık ya da bir şey olmamış, duygu geliştirmemiş aslında ve sizinleyken hayatında başkaları da varmış bu kişinin. Hep üçlü ilişki içinde bulunmuş bu kişi. Sürekli bundan kaynaklı ilişkiyi ya noktalamış, işte atıyorum bir gelmiş bir gitmiş. Hatta normal olarak, yani sizin dışınızda diğer normal ilişki hayatında da bu sürdürülmüş. Yani hep üçlü ilişki kurmuş, anlık ilişkiler yaşamış, flört etmiş, cinsellik yaşamış, o ilişkiyi bitirmiş, başkasına atlamış.
Başkasıyla ilişki kurarken bir başkası varmış hayatında. Böyle karman çorman bir ilişki hayatı varmış bu kişinin. Ve size karşı bağlılık kurmamış. Sizinle olan durumda diyor ki ben aslında bağlılık geliştirmedim. Ben duygusal anlamda bir şey aslında hissetmiyordum. Sadece işte onun bana verdiğini, onun emeğini, onunla olan o heyecanı seviyordum aslında. Ben heyecan peşinde olan biriyim. Tabii anlık hoşlantım da olmuş olabilir ama hani ben çok düşünüp dert etmem ya da derinlerimde böyle hani gerçekten seviyor muyum, onun neyini seviyorum ya da ileriye dönük ne düşünüyorum, ne istiyorum diye bir düşünce yapım benim yoktur. Ben toy bir enerjideyim, anlık davranırım, ileriye dönük düşünmem, hızlı eyleme geçerim, almak istediğimi alırım, sonra sıkılıp uzaklaşabilirim. İletişim kurma nedenim de hep bundan kaynaklıdır. Hatta bitirip sonra tekrar ona gidebilirim. Muhtemelen böyle bir şey yaşamış olabilirsiniz. Mesela ilişkiniz sollanmıştır bir şekilde. Sonrasında tekrar bu kişi size adım atmış olabilir. Bunu yapar. Neden? Çünkü sizin ona verdikleriniz onun hoşuna gidiyordur. Yani sizin ona verdiğiniz değer, her şey, sevginiz, ilginiz, onun için harcadığınız emek, onu düşünmeniz onun hoşuna gidiyordur arkadaşlar. Bu kartlar çok böyle üst üste geldi ve biraz şeyler sağa sola kayıyorlar. Bunları ben bir şöyle kaldırayım kenara. Yeni kartlar açalım. Çok dağınık olmasın. Zorlanıyorum biraz çünkü. Şimdi neden iletişime geçmiyor? Buna bakalım. Neden sizinle iletişime geçmiyor? Ya da şöyle de düşünelim bunu. Yani iletişime geçilse de neden hani o iletişim sağlam değil? Neden sonra her şey bozuluyor? Yani neden düzgün ilerlemiyor? Neden iletişime geçmiyor ve neden bu durum olması gerektiği gibi sürmüyor? Şu an destelerden o kadar böyle güzel enerji alıyorum ki. Yani yeni olmasına rağmen çok güzel. Çok hoşuma gidiyor şu an. Hani biliyorum yani neyse o onu bana veriyor. Bunu hissedebiliyorum. Şöyle koyayım bakalım. Şimdi dedik ya bu toy bir enerji, bu anlık hareket ediyor. Bu bir tek size vermiyor vereceğini, belki hani o anlık ilgisini, sevgisini bile. Kupa prensi. Kupa prensi yine toy bir enerjiyi verir. Yani düşünmez, dert etmez bir şeyleri, ilişki hakkında böyle derin duygulara sahip değildir. Anlık heyecanlar peşindedir. Sizinle ilgili bir hissiyatı gelişir. Bu aşkı yaşamak ister. Sonrasında pırır, kelebek gibi uçar gider. Dersiniz ki ya ne oldu ya her şey çok güzel gidiyordu. Biz aşkı çok güzel yaşıyorduk. Niye gittin? Halbuki bu kişi anlık keyif alma odaklıdır. Sonrasını düşünmediği için sıkılır uzaklaşır. Başka bir heyecan arar kendine gider. Çok fazla verici davranabilir bu süreçte. Yani mesela bonkördür. Sevgisine ilgisini verebilir. Sizinle çok fazla ilgilenebilir. Aynı zamanda tabii başkalarıyla da bu sırada ilgileniyordur. Burada iletişime geçmemesinin ve geçse bile ilişkinin düzgün bir şekilde ilerlememesinin sebebi bu. Yani anlık enerjilerde olması, anlık düşünerek hareket etmesi, çok böyle ileriye dönük net bir ilişki kurma isteğinde olmaması, sorumluluk alma ya da böyle sadakatmiş, işte bağlılıkmış, böyle ileriye dönük işte evlilik vesaire bunlarmış, bu tarz bir ilişki kurmakmış, onda böyle şeyler yok. Diyor ki yani ben evet ilgimi veririm, sevgimi veririm, aşkımı güzel yaşarım ama ben birine bağlı kalmam. Yani burada cömert bir kişi var ama bu cömertlik Kupa Prensi'yle birlikte bana şunu diyor. Ben bir tek ona cömert değilim yani ben ona sevgimi, ilgimi verdiysem ben başkalarına da yönelimim var benim. Bağlılık kuramıyorum. Bundan kaynaklı da mevcut da eğer ki hayatımda biri varsa ve ben heyecanımı yaşıyorsam, ben keyif alıyorsam o sıra ona adım atma ihtiyacı hissetmediğim için adım atmıyorum. Ama eğer ki bana sevgi, ilgi verilmezse, ben keyif almazsam, ben birileriyle bir şeyler yaşayamıyorsam o zaman ancak ihtiyacım olduğunda ona gelirim diyor. Mesela burada sürekli düşünen bir insan var. Aslan adam sürekli düşünür, bir şeyler düşünüyordur. Burada ne düşünüyor ama? Sürekli gitmek istediği bir yerler var. Yani bu aslında değnek ikilisinde bir arayış vardır. Yani henüz yol bitmedi, ben aradığımı bulamadım, tatmin olmadım. Hani istediğimi elde etmeliyim, devam etmem gereken yol var. Yani bu kişi aslında bu kartlar bize diyor ki, bak bu kişi diyor hep bir arayışta ve hep bir tatminkarsız, hep bir yolu var. Yani hep bir heyecan arayışı peşinde. Birilerini arıyor, sürekli arıyor. Bağlılık kurma durumu yok. Ve sürekli bunu düşünüyor. Tek düşündüğü şey keyif almak. Sonsuz kez kişiler bana ilgisini vesaire sunsun. Çünkü burada ilgi almayı, sevilmeyi, heyecan duymayı çok seven bir insan var. Ve ona ne kadar emek verilirse, ne kadar böyle her şey bol keseden sunulursa bundan keyif alıyor. İstediği şey bu. Bu olduğu sürece de ya ben olduğum yerde rahatım yani. Hani ben sorumluluk zaten almak istemiyorum. Neden kendimi sıkıntıya sokayım? Bu arada sizi çok net görmüştü ya hani böyle
her şey olması gerektiği gibi olsun, emek verilsin diye böyle ayaklarınız yere sağlam basan birisiniz, ileriye dönük düşünürsünüz dedim ya, bu kişiden çok zıtsınız. Bu kişi diyor ki sana gelirsem sen sorumluluk istiyorsun, senin beklentilerin var. Senin isteklerinle benim isteklerim çok farklı. Yani ben keyfi bir ilişki istiyorum, bağlılık kurmak istemiyorum. Üçlü ilişki vesaireye durumlarım var benim. Bu yüzden de hani kendimi sıkmamak adına ihtiyacım da yok. Şu an hayatım gayet güzel ilerliyor. Keyfim yerinde. Bu yüzden adım atmıyorum. Ya da adıma geçsem bile, iletişim kursam bile işte sıkılıyorum, sorumluluktan sıkılıyorum ya da önüme başka kişiler çıkıyor, başka heyecanlar çıkıyor. Bu yüzden uzaklaşıyorum şeklinde bir düşünce yapısı var bu kişinin arkadaşlar maalesef. Rahat bir kafa yapısı. Peki yakın gelecekte sizi neler bekliyor bu kişiyle? Aklınızdaki kişiyle yakın gelecekte sizi neler bekliyor? Neler yaşayabilirsiniz bu kişiyle? Bakalım. Aklınızdaki kişiyle yakın gelecekte sizi neler bekler? Ekstra kartlarda seçebilirim duruma göre. Evet seçeceğim, evet. Ekstra bakalım. Tatminkarsız, bakın kupa yedilisi. Tatminkar olmayan birisi. Yani verilenle de tatmin olmuyor. Bu arayıştır. Yine karşımıza çıkıyor. Şöyle anlatacağım arkadaşlar. Şimdi bu kişi sizden uzaklaşacak zaten ve muhtemelen zaten şu an iletişiminiz yok bu kişiyle. Çoğunuz için bu şekilde. Varsa da zaten bir kopuş yaşanacak. Bu kişi tatminkarsız bir şekilde yoluna devam edecek bir süre daha. Yani hep bir arayışta olacak. İşte biriyle bir şey yaşayacak. Ondan tatmin olmayacak. Sıkılacak, bir başkasına yönelecek. Kılıç şövalyesi ve kılıç kralı çıktı. Duygusal hareket etmeyecek yani. Hani böyle benim isteğim nedir? Ben neyi arzuluyorum şeklinde. Çok hızlı bir şekilde yol alacağını görüyoruz. Ondan ona, ondan ona. Hızlı bir hayat akışı sürdürecek. Hep bir kutlama, işte hep bir eğlence kafasında olacak. Burada şunu görüyoruz yine. Siz ona her şeyi sunsanız dahi tatmin olmayıp yeni yollara çıkmak. Yani yapacağı şey bu. Sizden uzaklaşırken olacak şey bu aslında. Tatmin olmuyorum ben, yeni yollara gidiyorum şeklinde uzaklaşacak. Yapacağı şey bu. Ama bu süreçte yine mutsuz olacağını, yani yine aradığını bulamayacağını, yine tatmin olamayacağını görüyoruz biz burada. Yani diyor ki ben sevgi arıyorsam, ilgi arıyorsam, bulsam bile bu beni tatmin etmeyecek. Ya da bazı zamanlar bunu bulamayacak hale geleceğim. Sonrasında bir yıkım yaşayacak bu kişi. Hayatının bazı alanlarında yıkım olabilir bu. Yani illa bu aşk hayatında olacak diye bir şey yok ama işte kiminiz için belki maddi hayatında ya da özel meselelerinde farklı alanlarda bir yıkımlar olacak. İlişki hayatında yıkımlar olacak, aradığını bulamayacak. Hani bu sefer şöyle bir şey de olacak. Yani ben hep anlık ilişkiler yaşardım, keyif alırdım. Yani keyif alamadığım, böyle çok mutsuz olduğum bir döneme giriyorum şeklinde bir sürece girecek bu kişi. Para kaybı olabilir. Tılsım Prens'in üstüne geldi çünkü mesela belki de para kaybedecek. Ki şöyledir, bu böyle karmaya da girer. Atıyorum bu insan maddiyata çok düşkünse ve sizin canınızı ya da birçok kişinin canını yaktıysa maddi hayatında kayıplar yaşayabilir. Bu onun karması olur gibi. Ya da işte ilişki yaşamayı seviyorsa kimse ona yanaşmaz. Yanaşsa bile tatminkar olmaz, böyle bir şekilde kendini doyumda hissetmez ve hep bir mutsuzluk yaşar. Burada böyle bir durum var. Yani para meselelerinde kayıplar, tatminkar olmama, kendini mutsuz hissetme gibi bir süreçten geçecek ama bunu dışarıya yansıtmak istemeyecek. Sonra bir noktaya gelecek artık böyle size ihtiyaç duyacak. Yani siz ona her şeyi sunuyordunuz ya, hatta tılsım olmuşunda şöyle bir şey var. Bu kişi sizi takip edecek ve merak edecek. Acaba ne yapıyor şu an, ne halde? Acaba beni merak ediyor mu? Acaba ona adım atsam tekrar bana o verdiği her şeyi sunar mı diye bir düşüncesi ve bir yandan da ya o beni bekler ya. Bekliyordur yani tarzı bir düşüncesi de olacak ve bu düşünceyle birlikte bu kişi size adım atacak arkadaşlar. Bu kişi size tekrar gelecek. Yine bir teklifte bulunacak. Size sözler ve vaatler verecek. Şimdi siz böyle kötü bir süreçten geçtiniz muhtemelen, zaten hep üçlü ilişkiyi verdi. Sizin böyle çok duygusal olmayışınızı verdi.
Artık böyle hani en başta gördüğüm duygu görmüyorum burada, mantık var demiştim ya. Belki de artık siz de belki ona cephe aldınız ve siz onun gerçekten ne yaptığını, ne ettiğini, sizi aldattığını ya da yalan dolan durumunu vesaire, onun aslında göründüğü gibi olmadığını biliyor olabilirsiniz ve belki de benim sizde de duygu görmeme sebebim bu olabilir. Yani ben artık onu hayatımdan silmek istiyorum şeklinde bir düşünceniz olabilir. Ona böyle sırt dönmüş olabilirsiniz. Çünkü ben burada şunu görüyorum. Bu kişi size adım atacak. Fakat yani sözler, vaatler verecek ama siz ona kılıç çekeceksiniz. Yani diyeceksiniz ki ben sana güvenmiyorum yani. Ben sana güvenmiyorum, güvenmemeyi bırak. Ben artık akıllandım yani. Hani eskiden sana o bolca sunduğum şeyleri tekrar benden bekleme. Hatta bende duygu yok. Yani çoğunuz için bu kişi artık düşman kesilmiş olabilirsiniz ve bu kişinin size adım atmasını isteme sebebiniz sizin sadece ya onun yıkıldığını göreyim, onun bana tekrar muhtaç olduğunu göreyim tarzı bir düşünceniz bile olabilir. Yani burada çoğunuz için bu kişi size gelecek, siz bu kişiyi geri çevireceksiniz ve bu kişi böyle ben ne yaptım ya? Ben elimdekilerden de oldum. Yani ben hani heyecan peşinde koşarken ben elimdekilerden de oldum tarzı bir sürece girecek. Sizi elde edemeyecek arkadaşlar. Burada olay bu. Yani burada çoğunuz için evet, bu kişi size acı çektirecek. Sonrasında uzaklaşacak. Böyle ben keyfime bakarım diyecek ama o keyif hayatına gelmeyecek. Sıkıntı yaşayacak. Sonra diyecek ya şuna bir gideyim ya. Hani o beni kabul eder. O bana her şeyi yine sunar ama bakacak ki sizde o aradığı şeyi bulamayacak. Sonra tırıs tırıs böyle boynu bükük bir şekilde uzaklaşmak zorunda kalacak arkadaşlar. Ama gelecek mi? Gelecek, evet. Hatta üçlü vadelerde olabilir bu. Vadeye çok takılmayalım şimdi. Ne zaman izleyeceğiniz bunu belli değil ama üçlü vade diyeyim, üst üste geldi çünkü. Yani en geç 3 aylık bir süreç içerisini verebilir bize. Hatta beşli vadeler de geldi burada. 5 ve üçlü vade diyeyim ben size. Umarım ki böyle olur. Yani şöyle böyle olur derken umarım ki hani bizi izleyen şu an insanlar bu tarz bir insandır bu. Yani böyle işte sadakatten uzak, bağlılıktan uzak, aldatan vesaire negatif bir kişidir ve siz bu kişi geldiğinde artık gerçekten duygularınız bitmiştir ve bu kişiyi geri çevirebilirsiniz. Böyle olursa çok güzel olur. Çünkü bu kişiyi hayatınıza alırsanız aynı süreç devam edecektir. Burada değişecek bir kişi yapısı görmüyorum çünkü. Birinci desteği seçenler umarım deste size fayda sağlar arkadaşlar. Umarım size yol göstermiştir. Eğer ki memnun kaldıysanız ve bana destek olmak isterseniz beğenip abone olursanız çok mutlu olurum. Şimdiden teşekkür ediyorum ve yorumlarda buluşalım istiyorum. Fikirlerinizi, işte böyle genel açılım önerilerinizi bana sunabilirsiniz. Şuna bak buna bak şeklinde veyahut bilmiyorum yani bu deste hakkında ne düşündünüz? Genel olarak bahsedebilirsiniz bundan. Ben şimdi diğer desteme geçeyim ama bu desteği bırakamıyorum. Çok bağlandım ve ilk olmasına rağmen yani ilk açılımımdı. Ama çok enerji çok yüksek. Yani bırakmak istemiyorum. Sürekli onunla bakmak istiyorum şu anda. Halbuki 2018 yılında bu destemi almıştım. Yani o zamandan beri bu desteği kullanıyorum. Ama işte ne yapalım? Kendimi böyle bir kötü hissettim. Sanki kendi desteğimi aldatıyormuşum gibi. Şimdi evet, ikinci desteği seçen arkadaşlarım. Bakalım öncelikle aklınızdaki kişi için ne ifade ediyorsunuz? Şu an beni izleyen, dinleyen, mesaj bekleyen, etkileşim kuran arkadaşlarım için. Aklınızdaki kişi için siz ne ifade ediyorsunuz? Onun gözünde siz nasıl birisiniz? Onun gözünde ne ifade ediyorsunuz? Bakalım. Ekstra kartlar da seçebilirim duruma göre. Burada bir aşk mevzusu var. Şimdi şöyle, onun gözünde siz ne ifade ediyorsunuz arkadaşlar? Bu kişi size bağlı aslında. Belki birçok kez kopuş yaşadınız. Yani belki evet sorunlar olmuş olabilir aranızda ve bir türlü aşamamış olabilirsiniz. Ama benim burada gördüğüm şey şu. Yani ne olursa olsun aranızda ne geçmişse geçsin. Bir şekilde kopamıyorsunuz ve aslında tekrar bir araya geldiğinizi görüyorum. Yani bu deste bana bu söylüyor şu anda ve diyor ki ya o ya ben bir şekilde birbirimizi buluyoruz. Hatta eğer ki yanlış yapan, hatalı olan oysa ben ona tekrar gidiyorum. Yani burada kırılmış, üzülmüş, yıpranmış, af dileyen bir kişi var. Yani ben ondan kopamıyorum tarzı bir durum var.
Bir başlangıç, yani hep bir yeni başlangıç görüyorum burada. Hep bir aşk tazeleme ya da işte tekrar başlama, bir araya gelme, uzaklaşamama mevzusu. Onun gözünde siz çok duygu yüklüsünüz ona karşı. Yani ondan kopamıyorsunuz, ona çok bağlısınız. Hatta şöyle, siz belki de mantığıyla değil de duygularıyla hareket eden biri olabilirsiniz. Yani burada sizi böyle görüyor. Belki tamam, belki mantığınızla hareket ediyorsunuzdur ama eğer ki bağlanıp sevdiğiniz zaman duygularınız fazlaca açığa çıkıyor ve mantık geri planda kalıyorsa, bu kişi diyor ki onun duyguları çok yoğun, çok duygusal bir insan. Böyle aşkı, romantizmi dolu dolu yaşatan birisi. Sevgisini sonsuz derecede sunar. Çok tatlı, çok sevecen, çok böyle sadık biri. Ve sürekli burada sizi iletişime geçen, eyleme geçen, yani olduğu yerde durmayan, hem keyif veren hem de bu ilişkiyi güzel bir şekilde sürdürmek için çaba sarf eden biri olarak görüyor. Buradaki düşünceler size karşı çok olumlu. Belki dışarıdan göstermiyor olabilir bunu, bilemiyorum. Açınca göreceğiz şimdi devamında ama size karşı düşüncelerinde bir bağlılık, sizin ona verdiğiniz o aşkı, tutkuyu çok sevdiğini görüyoruz burada. Burada tamamen aşk var arkadaşlar ya. Hatta eğer ki iletişim yoksa yeniden başlama isteği var ve çok hızlı bir şekilde. Yani silelim geri eskiyi, yeniden başlayalım şeklinde. Belki de siz bunu çokça yapıyorsunuz mesela. Bir şeyler oluyor, olumsuz şeyler, ama tekrar sıfırdan aynı sevgiyle tekrardan başlayabiliyorsunuz. Yani burada bağlı, ona bağlı olduğunuzu, çok sevecen, çok sevgi dolu, çok samimi, duyguları açığa vuran biri olduğunuzu düşünüyor. Kalpler uçuşuyor burada. Peki, önceki destemde duygusal anlamda bir şey hissediyor mu diye sormuştum. Çünkü orada hiç duygu görmemiştim. Burada da bakayım mı acaba, yani baksam mı? Hadi bakayım ya. Belki isteyenler olur. Yani tamam, şöyle yapalım. Bu kişi size karşı duygusal anlamda ne hissediyor? Yani bakalım, duygusal anlamda size karşı hisleri ne yönde? Ya kupa kralı gördünüz mü? Arkadaşlar, yani burada gerçekten bir bağlılık ve bir aşk mevzusu var. Ama şöyle bir şey var. Bu kişi iki durum arasında kalıyor olabilir. Yani şöyle, kiminiz için belki de bir evlilik mevzusu var. Atıyorum, bu kişinin hayatında biri vardı. Belki biriyle evliydi ve o sıra sizi tanıdı. Ya da hayatında biri yok ama iş güç mevzusu sıkıntıları var veya ailevi problemleri var. Yani bir sıkıntı var. Bir yandan onu yürütmeye çalışıyor ve ondan çıkamıyor, kurtulamıyor o sıkıntısından. Bir yandan da siz varsınız belki de. Ve bu iki sorun, yani sorun da demeyeceğim ama bir yandan o problem, bir yandan siz arasında tıkanıp kalmış olabilir. Çünkü çok fazla şeyde düşündüğünü görüyoruz bu kişinin. Ve size karşı duygusal olarak çok yoğun, sizin ona olan aşkınızı da çok seviyor ve size karşı sevgisi var. Ama burada belki de sevgisini gösteremeyen bir insan da olabilir. Ve size sözler, vaatler vermiş olabilir ve bu sözleri, bu vaatleri aslında tutmak istiyormuş. Yani diyor ki, ben sana söz verirken, sana bir şeyler söylerken gerçekten de samimiydim aslında. Yapamamış olsam da samimiydim. Ve burada da yine belki de uzun süredir birbirinizi tanıyordunuz ve belki de uzun süredir bir emek vermiş olabilirsiniz. Para edilisi bunu der. Yani uzun bir süredir emek vermektir bu ilişki için. Belki de uzun süredir sizi tanıyor ve emek verdi. Ben de emek verdim diyor. Ben de çabaladım. Ve ben onunla olan iletişimimden, onunla olan ilişkimden çok memnunum, çok mutluyum. Ona karşı duygularım var. Ve bu duygular hafif değil, yoğun duygular. Ama birçok düşündüğüm konu var, problem var çözemediğim. Biraz ne yapacağımı bilemiyorum ya da ona nasıl gideceğimi bilemiyor olabilirim. Ama duygusal anlamda ona karşı çok yoğunum. Yalnız işte ekstra düşünceleri var demiştik. Artık sorunlar her neyse. Şimdi bunları alayım. Çok üst üste geliyor çünkü. Şey yapalım. Neden iletişime geçmiyor ya da iletişime geçse dahi neden bir şeyler tam rayına oturmuyor ve olumsuz bir şekilde ilerliyor? Bakalım. Neden iletişime geçmiyor ya da geçse dahi neden bir olumsuz akış görüyoruz bu kişide? Aziz, evlilik. Arkadaşlar, birçoğunuz için bu kişinin ekstra bir ilişkisi olabilir, kopamadığı bir ilişkisi olabilir. Yani bu benim sorumluluğum, bunu bırakamam dediği bir ilişkisi olabilir. O sıra siz hayatına girmiş olabilirsiniz. Veyahut ailevi sorunları olabilir, ekstra yani iş güç problemleri olabilir. Çünkü bir takım engeller var, aşamadığı engeller ve diyor ki, bak ben seni düşünüyorum. Kesinlikle düşünüyorum ama benim ekstra sorunlarım var. Hatta şöyle de olabilir arkadaşlar. Belki karakteri gereği, atıyorum, belki eskiden hiç böyle ileriye dönük net ilişki kuran biri değildi.
Belki çok fazla sevgi hisseden biri değildi, bağlılık kurabilen biri değildi. Ya da çok rahat kafada olan birisiydi ama bir anda size tutuldu ve burada sorumluluk gerektiren bir durum var ve bu sorumluluk, bu yük ona ağır gelmiş olabilir. Ama burada net olarak söyleyeceğim bir şey varsa, çözemediği bir takım sorunlar ve problemler var. Bu tabii maddi anlamda da olabilir. Dediğim gibi ailevi mevzular, ekstra ilişki durumu vesaire olabilir. Diyor ki yani ben bir şekilde yolumu bulamıyorum. Ben sorunları çözmeye çalışıyorum ama bir türlü çözemiyorum, ama çaba sarf ediyorum ve ben kendi içimde sürekli düşünüyorum. Yani bu kişi sürekli kendi başına bir şeyleri dert ediyor ve düşünüyor. Aslında diyor net adım atmak istiyorum. Net, sağlam bir şeyler olsun. Yani biz bu ilişkiyi düzgün bir şekilde yaşayalım. Ama ben bunu başaramıyorum ve kendimi hep uzaklaşırken buluyorum. Yani size duygularını dökse, belki bir şeyleri anlatsa, ortak bir yol bulsanız ya da o sorunlardan arınabilse, burada sırtını dönüp gitmeyecek. Yani burada ben sorunları çözemediğim için resmen kaçıyorum diyor. Hani kendimi kaçarken buluyorum. Yani bunu istemiyorum yapmak, bırakmak istemiyorum ama bu kolayıma geliyor şeklinde bir durum söz konusu. Bakalım ekstra. Kartlar bize ne söyleyecek? Kesinlikle arkadaşlar, iki ayrı durum arasında kalmış birisi var burada, bakın. Gerçekten. Hatta bir yandan konfor alanını bırakma isteği de yok. Şöyle, bakın ciddi söylüyorum, burada çoğunuz için bu kişi gerçekten de evli arkadaşlar. Bir evlilik durumu söz konusu. Hatta belki de o evlilik hayatında nasıl diyeyim size, bir alışmışlık, alışkanlık vardır. O konfor alanını bırakmak istemiyordur ve yine söylüyorum, çoğunuz için bu kişi ilişki akışında üçlü ilişkiler kuran, böyle rahat hareket eden, çok fazla kafaya takmayan biriydi ama size karşı duyguları var ve bir yandan o hayatı bırakamıyor. Bırakmak istese de yapamıyor. Konfor alanından kurtulmak istemiyor. Sorumluluk duygusu ona yük geliyor. Bir şeyler onu baskı altına alıyor. Karakterinden ödün veremiyor, belki vazgeçemiyor ve sürekli aynı olumsuz döngü içinde dönüyor. Yani bir yandan hem siz varsınız aklında, sizi bırakamıyor, bir yandan o durumları, olumsuzlukları bırakamıyor. Şöyle bir şey lazım burada aslında. Siz diyelim ki bu kişi gerekeni yapamıyor ya, seviyor ama yapamıyor, işte geliyor gidiyor vesaire. Net olsanız mesela, burada diyor ki o beni bekliyor, onun kapısı bana hep açık. Yani bu kişiye karşı net olsanız, deseniz ki ben bu şekilde devam etmem. Geliyorsan gel, gidiyorsan git. Ben seni bir daha hayatıma almıyorum derseniz, o zaman aslında bir şeyler netleşir bu kişide. Ya tamamıyla gelir ya tamamıyla gider. Böyle arafta bir şeyler kalmaz. Şu an bir arafta kalma durumu söz konusu. Peki şuna bakalım, yakın gelecekte sizi neler bekliyor? Yakın gelecekte bu kişiyle neler yaşayabilirsiniz? Muhtemel yakın geleceğiniz ne olabilir? Muhtemel yakın gelecek. Bakalım. Yine ekstra kartlar seçerim gerekirse. Ha bak, yine gördük işte şeytan. Ya üçlü ilişki, üçlü ilişki, üçlü ilişki. Yani zaten bu tarotta ilişki ağına baktığımızda hep yoğun olarak bu üçlü ilişki durumu çıkıyor. Muhtemelen enerjiler bunda yoğunlaştığı için hep bu çıkıyor maalesef. Şimdi şöyle. Kesinlikle arkadaşlar, çoğunuz için evet, evlilik durumu yine çıktı. Bu kişi evli olabilir ve kesinlikle üçlü ilişki ağı var burada. Fakat bu kişi size tekrar gelecek. Yani bu kişi sizden kopamayacak. Çünkü sizinleyken kendisini daha mutlu hissediyor. Size karşı duygu yoğunluğu var burada. Sizinle gerçek anlamda bir aileymiş gibi bir hissiyatı var. Ona o şeyi veriyorsunuz, yani o enerjiyi veriyorsunuz, o mutluluğu veriyorsunuz. Sizinle iletişime geçmekten, bir şeyler yaşamaktan mutlu oluyor. Ve sizi bırakamaz bu kişi. Tekrar kesinlikle gelecek. Burada da üçlü, birinci destede de üçlü vadeler gelmişti. Burada da üçlü vadeler çokça var. Hatta burada hem bir tutku var size karşı, hem cinsel anlamda bir çekim var. Bırakamama, ayrılamama durumu söz konusu. Ama bir yandan da dediğim gibi şu üçüncü kişi, üçüncü durumdan da sıyrılamayacağını görüyoruz. Ve bu sizi sıkıntıya sokacak ileriki süreçte. Yani bu kişi size adım atacak ve adım atarken şunu yapacak. Ben sana net geliyorum bak. Para şövalyesi. Evet, şövalye biraz şeydir hani, toydur biraz, yani böyle ne yapacağı belirsiz olabilir, değişkenlik gösterir, net değildir ama para biraz daha netlik verir bu kişiye. Yani bak, ben duygumda, düşüncemde netim. Sadece düşüncemi, duygumu eyleme geçiremiyorum. Bir şeyleri toparlayamıyorum. Ama burada şunu görüyorum. Siz biraz
Güçlü duracaksınız. Evet, bu kişiyi def etmeyeceksiniz belki ama diyeceksiniz ki bak ben sana eskisi gibi verici olamam. Ben biraz hani duygusal anlamda köreldim. O eski hani ilk başta en başta gördüm ya, çok sevecen, çok tatlı, böyle sevgi dolu, aşk dolu bir muhabbet vardı. Ben artık bu şekilde olamam, bu şekilde devam edemem. Hatta burada eli kolu bağlı, ne yapacağımı bilmiyorum şeklinde bir kararsızlık durumunuz da olabilir. Yani onu hayatıma alsam mı almasam mı? Güvensem mi güvenmezsem mi? Burada şunu görüyorum. Bu kişi gelecek ve siz bir güvenip güvenmeme konusunda tereddüt edeceksiniz. Bunu yapın zaten. Yani direkt hayatınıza almanızı, direkt ona kapılarını açmanızı önermem. Şey yapın. Tamam, seviyorsun biliyoruz ama bir bakayım yani ne olacak, bir şeyler değişecek mi? Ondan sonra ilişki yaşayalım deyin. Çünkü siz kapılarınızı açar, ilişki yaşarsanız ha bak beni her türlü kabul ediyor der. O zaman o rahatlığa bürünür. Ve burada birçok kişi bizi izlediği için yani bu adımdan sonra devamı nasıl olacak diye baksam şu an. Tamam. Ya adımdan sonra düzelir mi? Potansiyel var mı? Evet. Güneş kartı, azize kartı, yani bereket, sorunların çözülmesi, kılıç şövalyesi, hatta sorunların hızlı bir şekilde toparlanması ve güneş tamamlanmak, bir araya gelmek mutluluktur. Tap noktasıdır mutluluğun ama arkadaşlar birçok kişi bizi izliyor ve burada üçlü ilişki anı çokça gördük. O yüzden evet, bir kısmınız için kesinlikle adım atarsa ve kabul ederseniz düzgün bir şekilde, ama hemen kapılarımı açtım, kollarımı açtım, gel seni kabul ediyorum değil yani. Hani bir bakayım düzeliyor musun şeklinde kabul ederseniz adım adım iyiye gidersiniz, ama bunun bir kısmınız için söyleyebilirim. Çünkü burada atıyorum 300 kişi izledi. 300 kişiye de evet kesinlikle mutlu olacaksınız dersem bu yalan söylemiş olurum. Yani bireysel açılım yapmam lazım. Tek tek bakmam lazım. Ama genel itibariyle evet, düzelme şansı var burada. Mutlu olma şansı var. Yalnız orantılı bir şekilde alma vermesine dikkat ederek süreci sürdürmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. İkinci destemiz de burada son buldu. Ben yine nefes almadan anlattım ve yine bir yoruldum yani. Umarım hoşunuza gitmiştir. Fayda sağlar size deste. Yorumlarda buluşalım isterim. Bu benim için çok önemli ve değerli. Yani yorumlarınızı görürken çok mutlu oluyorum. Hepsine bakıyorum. Beğenip abone olup bana destek olursanız da çok teşekkür ederim şimdiden. Çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.